Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Eylül ayına ait açıklanan işsizlik oranı %11,5 seviyesine geriledi. İstihdam oranındaki artışın iş gücüne katılma oranından fazla olması işsizlikte düşüş yarattığını görürken Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %0,52'lik değer kazanımı ile 1624 seviyesinden kapatırken toplam işlem hacmimiz ise 29 milyar Türk lirası seviyesine gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,75 ile inşaat sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %1,62 ile metal ve ana sanayi oldu. Dolar Türk lirasındaki yükselişin devam etmesi bu sabah itibariyle de kuru 9,95 Türk lirası seviyesine çıkararak yeni bir tarihi rekor kırdı. Bugün yurt içerisinde açıklanan Eylül ayına ait cari denge aylık bazda 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 18,44 milyar dolar olmuştu. Altın ve otomotiv ithalatındaki geçen seneye göre azalışın cari açığı aşağıya çekmeye devam ettiği gözlemlenirken turizm gelirlerindeki artışta cari açığın yıllık bazda gerilemesine katkı sunan kalemlerden olduğunu da söylemek isterim. Bu dönemde doğrudan yatırımların 1 milyar 86 milyon dolar artış göstermesi, portföy yatırımlarında da 1 milyar 200 milyon dolar artış kaydettiğini gördük. Yabancıların 62 milyon dolar hisse alırken 189 milyar dolarda tahvil satışı gerçekleştirdiğini gördük. Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 589 milyon dolar artış yaşanırken dolar Türk lirası tarafında yükseliş eğiliminin de sürdüğünü görüyoruz. Ayrıca kurdaki yükseliş beklentimi de korurken borsaya baktığımızda ise küresel borsalardan son günlerde ayrışma yaşarken küresel borsalardaki düşüşlerin de devamı gelebilir. İçeride Borsa İstanbul Yüz Endeksi de rekor kırmayı sürdürürken ancak bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini sizlere buralardan vurguluyorum. 1605 seviyesi belirleyici olmayı sürdürürken bu seviyenin üzerindeki alım eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin altında da satışların hız kazanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisinde son 31 yılın en yüksek seviyesi gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda tüketici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde %0,6 olarak açıklanırken yıllık bazda TÜFE'de beklentilerin üzerinde %6,2 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi Ekim ayının 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görülürken aylık bazda çekirdek tüketici fiyat endeksi de beklentilerin üzerinde %0,9 olarak açıklandı ve yıllık bazda çekirdek tüfede benzer şekilde beklentilerin üzerinde %4,6 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek tüfede Ağustos 1991 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda enflasyonun kalıcı olduğunu her fırsatta söylerken Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle ücret artışları enflasyonun daha da yukarı çıkabileceğini bizlere işaret ediyor.
Bu durumda Fed bunu engellemek adına önümüzdeki günlerde gaza basacak ve tahvil alım programının azaltımını hızlandıracağını düşünüyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde de yükseliş anlamına geliyor. Dün dolar endeksi sert yükselirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri de bir ara %1,60 seviyesine kadar çıkarken bugün %1,56 seviyesinde işlem görüyor. Yükseliş eğiliminin devamını beklerken Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise enflasyon endişelerini artırması nedeniyle dünü satıcılı bir seyirde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 267 bin kişi olarak gerçekleşirken beklentiler 261 bin seviyesindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemi sonrası haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı en düşük seviyesine inmesi, istihdamdaki toparlanmanın devam ettiğini bizlere gösterse de San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, koronavirüs salgını gerilediğinde yüksek enflasyonun yavaşlamasını beklediğini tekrarlarken, Fed'in şimdi bir faiz artımına gitmesinin veya varlık alımının azaltmasının hızlandırılmasının oldukça erken bir adım olacağını savundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, enflasyonun Amerikalıların cebini yaktığını belirttiği konuşmada Ulusal Ekonomi Konseyi'nin enerji fiyatlarını düşürmesi üzerinde çalışmalarını istediklerini söyledi. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Euro dolar paritesi Amerika Birleşik Devletleri verileri sonrasında satışlarını hızlandırırken düşüş eğiliminin de devamını bekliyorum. Euro Türk lirası tarafında ise yükselişine devam ederken yeni rekorların gelmesi sürpriz olmayacak. Avrupa borsaları küresel yüksek enflasyon endişelerine rağmen günü yükselişle kapattığını görüyoruz. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi öncesinde başlayan yükseliş, verinin beklenenden yüksek gelmesiyle birlikte yeni bir tarihi zirve olan 9,95 Türk lirası seviyesini test etti. Kapanışa doğru da 9,80 seviyelerine geri çekilen kurda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimi beklentisi yanına güçlü Amerika Birleşik Devletleri dolarında veri sonrasında ekleyebiliriz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafında veri akışı sakin. Dün %11,5 açıklanan yurt içi işsizlik verisi sonrasında bugün cari denge verisini de yakından takip ediyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 9,98 ve 10,05 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,65 ve 9,55 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda paritede önemli destek bölgesi olan aşağı yönlü kırılmasına rağmen Türk lirasındaki değer kaybının Amerika Birleşik Devletleri verileri sonrası hızlanması ile 11,40 Türk lirası seviyesine kadar yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Dün açıklanan Almanya enflasyon verisi beklenti doğrultusunda açıklanırken bugün veri akışı sakin. Yurt içerisinde ise cari denge verisini yakından takip ederken yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 11,5 ve 11,75 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11 Türk lirası ve 10,05 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken
destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take